Gençlik ve Spor Bayramı Balosu'na hoş geldiniz. I would like to start by acknowledgement of country. I would like to acknowledge the Daruguru people who are the traditional custodians of this land. I would also like to pay my respects to the elders both past and present of the Daruguru people and extend that respect to other Aboriginals present today. I would like to ask everyone to stand in silence to show our respect to the eternal leader, Turkish nation, Mustafa Kemal Atatürk, and for those that are fallen. Following that, we will sing the national anthems of Australia and the Turkish Republic. Following that, the Turkish Students' Oath will follow Turkish Atatürk School Pupils' Atatürk song, which has been written and composed by our beloved and one and only music teacher, Mr. Merdan Yurduku. Sizleri egemenliğimizi bize veren, bağımsız, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Marşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah ve dava arkadaşlarının manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından Avustralya Milli Marşı, İstiklal Marşı ve andımızı okumak için ayağa kalkmaya davet ediyorum.
pupils will perform İzmir Marşı. I invite you all to join our beautiful children, please. Atatürk Okulu öğrencileri İzmir Marşı'nı okuyacaklar. Sizleri de güzel çocuklarımıza eşlik etmeye davet ediyoruz. Önce Atatürk Okulu Marşı, Merdan Bey'in yazdığı ve bestelediği, ardından İzmir Marşı. Öyle yapalım. Çocuklar, hepinizden gurur duyuyorum. Children, I'm proud of every single one of you. Thank you. Now, can I invite Güneş and Ayla to the front for our student oath? Güneş ve Ayla andımızı okuyacak. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, ilkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi, özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.
halde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti varlığımızın esas olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, Dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun Kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kanlar alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Tüm gençlik olarak özgürlüğü, bağımsızlığı, egemenliği, Cumhuriyet devrimleri yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir. Kendimizi büyük Türk ulusuna adadık. Consul General of the Turkish Republic in Sydney. Türkiye Cumhuriyeti Sydney Başkonsolosu Sayın Melih Karalar. His Excellency Mr. İlkay Yusuf, representative of the Turkish Republic on Northern Cyprus of New South Wales, sent his sincere apologies. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosu Sayın İlkay Yusuf aramızda olamadığı için üzgün olduğunu iletti. Bayramımızı kutluyor.
The Honourable Ray Williams, Member of New South Wales Parliament, Member for Castle Hill, Minister for Multiculturalism, Minister for Disability Services, also representing the Premier of New South Wales, the Honourable Gladys Berejiklian. Sayın Ray Williams, New South Wales Parlamentosu Yasama Meclis Üyesi, Castle Hill Milletvekili, Çok Kültürlülük Bakanı, Engelliler Bakanı ve New South Wales Eyalet Başkanı Sayın Gladys Berejiklian'i temsil ediyor. The Honourable Luke Foley, Leader of the Opposition, Member of the Legislative Assembly, Member for Auburn, Shadow Minister for Western Sydney, Member of the Australian Labor Party, also sent his apologies. Mr. Enver Yashar and his lovely wife Esther is representing Mr. Foley and the Labor Party. Muhalefet Başkanı Sayın Luke Foley, New South Wales Parlamentosu Yasama Meclis Üyesi, Auburn Milletvekili, Batı Sydney Bakanlığı Muhalefet Temsilcisi ve İşçi Partisi Başkanı aramızda olamadığı için özür iletti. Şahsını ve İşçi Partisi'ni temsilen aramızda Sayın Enver Yaşar ve eşi Sayın Esra Yaşar bulundu. Ms. Seray Yılmaz, Councillor of the Fairfield City Council. Fairfield Belediyesi Encümen Azası Sayın Seray Yılmaz burada. Mr. Steve Christou, Councillor of the Cumberland Council, representing Mr. Gray Cummings, Mayor of the Cumberland Council. Cumberland Belediye Meclis Üyesi Sayın Steve Christou, Cumberland Belediye Başkanı Sayın Greg Cummings'i temsil ediyor. Representatives of the Australian and Turkish media in Sydney. Atatürk School pupils and their lovely parents, principal, teachers, staff and volunteers. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Sydney, Avustralya ve Türk basın görevlileri, Atatürk okulları öğrencilerimiz ve onların güzel ebeveynleri, müdürü, öğretmenleri, personeli ve gönüllüleri, değerli konuklar, sayın bayanlar ve baylar. We have gathered here today to celebrate the 25th anniversary of the establishment of Australian Atatürk Cultural Centre, as well as one of the biggest Turkish national days, 19th May commemoration of Atatürk Youth and Sports Day. Bu akşam burada Avustralya Atatürk Kültür Merkezi'nin kuruluşunun 25. yıl dönümünü ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli milli bayramlarından birisi olan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için buradayız. Our greatest leader, Mustafa Kemal Atatürk, started his independence war for the Turkish nation on 19th of May 1919. The victory of the Turkish nation was achieved with great determination and hard work. The Grand National Assembly, in Atatürk's guidance and leadership, proclamation of the Turkish Republic on 23rd of October 1923. 19 Mayıs 1919'da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak büyük fedakarlıklarla başlattığı milli mücadele, Türk milletinin inanç ve azmi sonucunda başarıyla sonuçlanmış. 29 Ekim 1923 tarihinde de Atatürk'ün liderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyeti'nin ilanıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Atatürk stated that the most appropriate administration for the character and customs of the Turkish nation is the administration at the proclamation of the Republic. It is the greatest heritage that he left to the Turkish nation and an indispensable asset to all Turks, especially young Turks. Atatürk'ün Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Atatürk özellikle Cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. The Republic is a regime of the people's administration. Sovereignty in the republical system is unconditionally the nation. Cumhuriyet bir halk yönetimi rejimidir. Cumhuriyet sisteminde egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. We celebrate this national holiday on the 19th of May every year in order to realize the importance and significance of the Republic, where we celebrate as a whole nation with pride and joy. Atalarımızın bizlere bıraktığı Cumhuriyet'in anlam ve önemini her zamankinden daha da çok kavramak için her yıl
19 Mayıs'ta kıvançla bu milli bayramımızı kutlar, milletçe seviniriz. Tonight, all of us once again show our respect to our eternal leader Mustafa Kemal Atatürk and all of the great Turkish men and women that fought together for our freedom and played a role in the formation and proclamation of the Turkish Republic. Bu gece burada bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah ve dava arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizi korumak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Merkezi Başkanı Sayın Ömercan Şerifçi'yi konuşma yapması için davet ediyoruz. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Welcome everyone. Dignitaries, honorable members, Türk halkı, 19 Mayıs bayramınız kutlu olsun. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 25 yıl önce sağlam bir kadroyla, büyük bir kalabalıkla, büyük bir girişimle Atatürk Kültür Merkezi 19 Mayıs günü kurulmuş 1993 yılında. Ve o yıldan beri 25 yıl içerisinde yüzlerce hatta binlerce insan emek sarf etmiş. Bugünkü günlere geldik. Birçok aktiviteler yapıldı, birçok etkinlikler yapıldı. Türk çocuklarına eğitimler verildi. Atatürkçülüğün ne olduğu öğretildi. Ve bunun devam etmesi için geçen yıl bir Atatürk Okulu kurduk. Atatürk Okulu'nun öğrencileri bugün ise bir küçük performans yaptılar. Tabii ki günün Ramazan ayı olması, bir Ramazan günü olması dolayısıyla öğrencilerimizin bazıları gelmediler. Oruç tutanlarımız var. Ondan dolayı bütün öğrencilerimizi burada göremediniz. Gönül isterdi ki umarım gelecek yıllarda bütün öğrencilerimizle size daha güzel büyük gösteriler yapalım. Konuşmamın geri kalan kısmını İngilizce konuşmak istiyorum. Lütfen, thank you. Honorable Ray Williams, Mr. Mary Karalar, Mr. Christa, Sarah Yılmaz, Enver Yaşar, welcome. Today is an important day for our Turkish nation. It's the day where Atatürk started its journey for the National Independence Day. And it was the first step in the comings where Atatürk was actually preparing and seeing what was happening around him and then had his ideas and then put everything that he knew, all these thousands of books that he's read and more to read later on. He put the collective memory, collective understanding and was able to see the path that Ottoman Empire was going and coordinated a national movement. It started on the 19th of May 1919. So it's an important day for us, and Atatürk is such a unique leader, a world leader. His universal principles are on the stage, and we place that universal principles, the 6 of them, at our schools most weeks, and we teach our children what those universal principles are. One of them being laicism, being secularism. It's an important aspect for us. We do respect our religion, we do respect all religions, but we don't mix that with education, nor political affairs or social affairs. They got different places in the society. Today, this room is not full. 25 years ago, when the elders had 19th of May celebrations, it would have been thousands of people. You wouldn't fill in this room. Today, you don't see that. It's because of where Turkey is today, where the world is today, where certain movement around the world is taking place, where it's separating and dividing people and putting fear in them. We see that, we feel that today. Hopefully, with the right education, with the right path, showing people the good path, what should happen, how a modern Turk, how a modern Australian Turk should embrace itself in this beautiful country in Australia, and we teach that to our kids, especially in our school.
And there are a number of schools, Turkish schools, as you've seen, Minister and Mr. Karalar, in our festivals for our children. Our aim is to bring up children that really embraces and understands what's being a multicultural Australian Turk. And we take pride of that. I tell all my kids, as I said to you earlier today, this evening, we tell our children that you are Australian, but you're a proud Turkish as well. We teach them our heritage, we teach them every aspect of being an Australian and being a Turk. And the more we do that, the more civilized and modern Turks we raise, Australian Turks we raise in the future. And when the tide turns, and especially in Turkey, and the political stance and the way it is at the moment changes, we'll see a change of people in here, and it'll be full of room, and we probably won't be filling here. Anyway, I don't want to say too much. That's enough. Enjoy your night. Our children will be performing after the speeches. They're waiting for us. They'll be doing a Tarkan song. We teach them folk dancing at school. We teach them music. We've got people coming in to teach them drama. Kültür will be teaching them how to speak and how to act on stage. People like Çetin Kazan, who's a honourable member of our organisation, produced a beautiful Atatürk drawing at the back. It's going to be an auction tonight. Lots of people will come in and teach our kids, and I would like everyone here to advocate and bring their children to Turkish schools, teach them how to be a good Australian, good Turkish. Thank you very much. Enjoy the night. I would like to invite Mr. Mehir Karalar, Consul General of the Turkish Republic in Sydney, to the stage. Türkiye Cumhuriyeti Sydney Başkonsolosu Sayın Mehir Karalar'ı davet ediyoruz konuşma yapması için. Good evening, Honourable Ray Williams, Minister for Multiculturalism and Disabilities, Fairfield Councillor and President of the Turkish Friends of Labour, Serap Yılmaz, Cumberland Councillor Steve Kilstew, and Naryashar, Vice President of the Turkish Friend of Labour Party, members of the Turkish Australian community. It's a great pleasure for me to be here with such a distinguished group of Turkish Australians as well as our Australian friends on the Atatürk Commemoration, Youth and Sports Day. I would like to welcome you all for joining us today. Today marks before starting my speech, I would like to congratulate Atatürk Cultural Center for its 25th anniversary. I understand they literally established on the 19th of May, 25 years ago. So I hope they will continue to do their activities in the next 25 years as well. As you know, today marks the beginning of Turkey's War of Independence, when the founder of the modern Turkish Republic, Mustafa Kemal Atatürk, set foot in the Black Sea province of Samsun to initiate the struggle on May 19, 1999. This day has become even more significant since Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedicated to the youth. Atatürk entrusted the Turkish Republic to the Turkish youth. His following remarks of 1924 testifies Atatürk's firm belief in the younger generations. I quote, "Young people, it is you who reinforce and help maintain our courage. With education and training you are receiving, you will be best symbols of human virtue, of the love for the country, and of intellectual liberty. You, the new generation on the rise, you are the future. We founded the Republic, it is you who shall raise and perpetuate it." Unquote. I'm confident that our younger generation is aware that with their increasing educational levels and developing vision, they are the most important guarantee for the future of our nations. Dear guest, the unique friendship between our nations clearly shows that our nation does not drive hostility out of history, and we all acknowledge how important is the leadership of Atatürk, and particularly his words to Anzac mothers in building solid, strong ties among Turkey and Australia.
Therefore, I would like to take this opportunity to pay particular tribute to Mustafa Kemal Atatürk, founder of our republic, an exceptional officer, a great statesman, a peacemaker who said that unless a nation faces little peril, war is murder. A leader who would consider his former enemies at Bayeri as his own sons. I also would like to pay a tribute with compassion and respect to his comrades as well as all those fallen. Their sacrifices will always be remembered. Happy commemoration of Atatürk Youth and Sports Day. With your permission, please let me just say a few words in Turkish, bear with me. Toplumumuzun değerli temsilcileri, Avustralya Atatürk Kültür Merkezi'nin değerli başkanı, önceki başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve toplumumuzun değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 25. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyorum. Nice yıllara diyorum. Özellikle Ömer Bey'in de belirttiği gibi son birkaç yıldır eğitim konusuna çok önem verdiğinizi memnuniyetle görüyorum. Kültürümüzle bağımız ancak dilimizle bağımızı koruyabildiğimiz takdirde olur. Dolayısıyla bu yöndeki çalışmalarınız gerçekten önemli. Bugün aslında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla aslında biz son 2 haftalık dönemde 5 etkinlik yaptık. İlki gene Atatürk'ü Kültür Merkezi'nin de içinde bulunduğu, hatta önce olduğu Türk Dili ve Kültürü platformunun 6 Mayıs'ta düzenlediği hem çocuklara hem gençlere yönelik şenlikti. Bilahare geçtiğimiz Cuma günü bu Avustralya Gençlik Derneği gene 19 Mayıs dolayısıyla bir ayrı etkinlik yaptı. Bugün sabahtan üniversiteli gençlerimizle Hyde Park'taki Atatürk Anıtı'nda yaptık. Ayrı bir etkinlik ve en son işte öğlen saatlerinde Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesi Cumberland'ın düzenledik. Gayet de güzel bir etkinlikte tekrar atamızı andık. Gençlik ve Spor Bayramımızı kutladık ve nihayet bundayız. Yani benim burada aslında paylaşmak istediğim bir husus, Ömer Bey'le konuşmasında şeyden sistem etti biraz, bu salonların aslında önceki dönemlerde dolduğundan. Mesela Hyde Park'ta bizim üniversiteli gençlere yaptırdığımız törende maalesef benim arzu ettiğim oranda bir katılım yoktu. Keza Auburn'daki törende de göremedim. Keşke daha fazla katılabilseydi, daha fazla insanlar gelebilseydi. Dolayısıyla bunu hani toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak şekilde etkinlikler yaptığımızda, bunun siyasi yaklaşımlardan da bağımsız olarak yaptığımızda çok daha kucaklayıcı olacağı konusunda hiçbir şüphem yok. Bunu da zaten Ömer Bey'le ve dernek yetkilileriyle her görüştüğümüzde söylüyorum. Onlar da zaten bu yönde etkinliklerini yapıyorlar. Özellikle geçtiğimiz 15 gün önce yaptıkları etkinlik bence çok önemliydi bu bakımdan. Şimdi tekrar 19 Mayıs'ın önemine dönmek lazım. Tüm imkansızlıklar ve acılara rağmen 1. Dünya Savaşı'nda tarihte eşi benzeri görülmeyecek bir mücadele sergileyen aziz milletimiz, vatan topraklarımızın işgalcilerden arındırılması ve Cumhuriyetimizin temellerinin atılmasına götüren milli kurtuluş mücadelemizin meşalesini 19 Mayıs 1919 tarihinde yakmıştır. Milli mücadelemizin önderleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla Anadolu'da tutuşan bu ateşin ışığı yolumuzu bugün de aydınlatmaya devam etmektedir. İstikbal ve istikbalimiz için verdiğimiz bu mücadele, vatan ve bayrak sevgimizi, özgür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya ilan etmiş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de örnek teşkil etmiştir. Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs tarihini milli bayram olarak armağan ettiği geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, Cumhuriyetimizle taşlanan bu bağımsızlık mücadelesinden alacakları ilhamla aydınlık geleceğimizi aynı kararlılıkla inşa etmeye devam etmeleri en büyük beklentimizdir. Hepinizin bildiği gibi önümüzdeki sene 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın tam 100. yılı.
Bu bakımdan ben Atatürk Kültür Merkezi'ne de önemli bir görev düştüğünü düşünüyorum. Çünkü aynı tarih, belki bazılarınız biliyorsunuz, bazılarınız bilmiyorsunuz, sözde Ponta soykırımının da 100. yıl dönümü olarak ileri sürülüyor. Dolayısıyla 100. yılda hep beraber el ele verip Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı layıkıyla kutlamak, ona göre işte Hyde Park'ta düzenleyeceğimiz törenlerde daha büyük katılım sağlayarak bunu en iyi şekilde yapmamız gerektiğini inanıyorum. Tabii bunu sizler sivil toplum olarak öncüsü olursanız biz her zaman desteği sağlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanları ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor. Vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. İyi akşamlar. Bu arada tabii Ramazan ayıyla geldi. Hepinizin Ramazan'ın hayırlar vesile olmasını diliyorum. En iyi dileklerimle. Sağ olun. I would like to invite the Honourable Ray Williams to the stage. Ray Williams'ı davet ediyoruz. Thank you very much and good evening, ladies and gentlemen. Excellency, Mr. Merhi Kerala, Consul General of Turkey, Mr. Omarjan Sharishi, the President of the Atatürk Cultural Centre, the councillors and local government representatives who are here tonight, distinguished guests, and most importantly, the ladies and gentlemen, the boys and girls of the Turkish Australian community. Can I say to you what a great pleasure it is to be here tonight celebrating Turkish National Day at your annual ball, but most importantly, commemorating the leader of modern day Turkey, Mustafa Kemal Atatürk, and also congratulating the Atatürk Cultural Centre on 25 years of operation. And can I not only commend our enthusiastic President Omar, but also our past presidents, past directors of the Atatürk Cultural Centre. Can I also acknowledge and thank the many, many volunteer teachers who continue to provide those very, very important links on behalf of your children to your Turkish culture and heritage, because we as a state are certainly embraced by that diversity. And can I also say on this day, in the immortal words of Atatürk, peace at home, peace in the world is a message that resonates broadly across New South Wales and this country. But can I say how important it is at this time? And I think I reflect the sentiments of every person of Turkish ancestry when I say there has never been a more important time to have peace in your country. And so we wish you all the best with our upcoming elections, and we hope that that does bring peace to Turkey. Have a wonderful National Day. Thank you so much. Steve Christo'yu davet ediyoruz. I would like to invite Steve Christo to the stage. Good evening, and thank you for the invitation to attend tonight's Turkish National Day Ball. Before I begin, I would respectfully acknowledge the traditional custodians of this land, the Darik people, and pay my respects to elders past and present. I would also like to extend a warm welcome to the Honorary Ray Williams MP, Member for Castle Hill, Minister for Multiculturalism, Minister for Disability Services. I would also like to acknowledge Mr. Merhi Kerala, Consul General of Turkey in Sydney. Cumberland wouldn't be the community it is today without the contribution of Turkish immigrants and descendants. In 1967, Turkey became the first country outside of Western Europe to sign an assisted passage agreement with Australia. Turkish immigration was an important step in Australia's journey to become the modern multicultural country we are today. Many Turkish immigrants choose the Cumberland area and Auburn specifically to make their new home.
You can hear it in the alleyways and side streets with people chatting happily away in Turkish. You can smell it in the air with the aroma of freshly cooked meat and other delicacies. You can even see it in the skyline with the minarets of the Gallipoli Mosque and defining landmark of the area. The close relationship between our two countries is in part thanks to the founder of modern Turkey, Atatürk. In the aftermath of World War I, after the death of so many Australians and Ottomans, his message of reconciliation and peace was exactly what was needed. Atatürk's ability to see former foes as friends remains a source of inspiration for the modern world. His ability to build bridges is something we should all attempt to cultivate. And so I would like to conclude by wishing you all a wonderful evening. Please enjoy tonight's Turkish National Ball and have a safe trip home. Thank you. Atatürk Okulu'ndan Güneş ve Talya, evet Güneş ve Talya bir dans gösterisi sergileyecekler şimdi. I would like to invite Güneş and Talya from Atatürk School to come and perform their dance. Belediyesi Encümen Azası Sayın Sera Yılmaz hanımefendiyi davet ediyoruz konuşma yapması için. I'd like to invite Sera Yılmaz from Council of the Fairfield City Council to the stage. Good evening everyone. Herkese merhabalar. Thank you for having me here tonight to join you on this wonderful commemoration, all the way from Fairfield City. First of all, I'd like to pay my respects to the elders of this land, both past and present. I would like to welcome our special guests, our Consul General Neri Karalar, Ömer Abi of course, Steve Christou from Cumberland City Council, and Ray Williams, our Minister. Thank you. What I would like to say, or I guess what I would like to start off with saying, is that today or tonight is a very, very special occasion, as you all know. So we commemorate a very, very important man, not only in Turkey but around the world. I consider him to be a very, very important leader, primarily because he was responsible for reforming our constitution in Turkey to modernise it.
He was responsible in modernizing and reforming our alphabet. He was responsible for putting children to the forefront. He realized that the children of today are our leaders of tomorrow. Not only did he realize that in Turkey, but he allowed the international world to realize that. I was very lucky to join a delegation not only a month ago or less than a month ago with some parliamentary officials to Turkey. I was lucky enough to celebrate 23 Nisan in Turkey, in Yenikapı in Istanbul. It was a very, very good experience. We saw a lot of children get together from across the world celebrating that occasion. Not only that, but I was lucky enough to visit Anıtkabir, which is Atatürk Mausoleum, and we paid our respects to a very, very important man. He is a leader that actually fought with his people to protect Turkey. Vatanını korumak için milletiyle savaştı, beraber savaştı. I think that is an absolutely formidable thing to do. Not only that, but he, after all the war ended, he considered the Anzacs as his own. I also don't see that happening in any other part of the world. So this man to me is someone very, very important. Another thing that I would like to say is Atatürk's legacy and his generosity and compassion hasn't ended. It's actually still continuing in Turkey, and I know we don't hear a lot of that in the media. But Turkey, given that it's got a population of 80 million people, it has taken in 3.5 million people, Syrian refugees, most of them Christian minorities, when other countries decided to close their doors on these refugees. So I would like to congratulate Turkey and the legacy of Atatürk and his compassion for allowing this to happen for humanity. I guess in conclusion, what I would like to say is for all of those Turkish Australians out there who have really good jobs, who are students, our younger generation, please be active in civic participation in your communities. You have a lot to offer this beautiful country that we now call home. So please get active, be part of embracing your culture and your heritage. I want to congratulate the Atatürk Cultural Platform for all the hard work that they do to allow us to continue our cultural heritage in this country. I think it's very, very important. If it wasn't for Turkish schools in Australia, I don't think my Turkish would be as not too bad as it is today. So I'd like to thank all of the Turkish teachers in Australia for allowing that to happen. And on a final note, thank you very much for having me here today. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sağ olun. I would like to invite Onur Şahin to the stage. Sanatçı arkadaşımız Onur Şahin'i çağırıyoruz. Bir bağlama ustası kendisi. Güzel bir resital verecek şimdi bizlere.
Merhaba sevgili konuklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hep beraber birlikte klasikleşmiş, bilinen özgün eserlerimizi hep birlikte okumaya arzu ediyorum. Bana eşlik ederseniz sevineceğim. Ben bu amaçla buradayım. Sıradaki türkümüz sevgili konuklar, bana eşlik ederseniz sevineceğim. Hepinizin bildiği bir eser, bugünün anlamına uygun. Hey 15'li 15'li, Tokat yolları taşlı. 15'liler gidiyor, yârimin gözü yaşlı. Hey 15'li 15'li, Tokat yolları taşlı. Hey 15'li 15'li, Tokat yolları taşlı. 15'liler gidiyor, yârimin gözü yaşlı. Aslan yarim kız senin adın Edirne. Ben dolandım sen de dolan, gel benimle.
geçerim. Hep beraber. Aslan yarim senin adın hediye. Kristal aldım en tazesi 17'ye. Aslan yarim kız senin adın hediye. Kristal aldım en tazesi 17'ye. Evet, bu güzel ezgilere, bu klasik ezgilere bana eşlik etmediğiniz için üzgünüm. Sohbet, muhabbet bir arada. Öyleyse bu Mahsuni Şerif'in bize bıraktığı Mustafa Kemal Atatürk için yazılmış en güzel eserlerden biri olan Sarı Saçlım Mavi Gözlüm'ü hep beraber söyleyelim arzu ederseniz. güzel yarınlar sizlerle olsun. Sağ olun. Evet, şimdi de sırada Avustralya'nın dans kampanyasından bir dans gösterisi izleyeceğiz. Now I would like to invite the Australian Dance Company to perform their folk dancing show.
Avustralya Deniz Kampanya'ya çok teşekkür ediyoruz. Balomuzun önemli bir kısmına geldik. 25 yıl önce kurulduğumuzdan beri dediğim gibi yüzlerce, binlerce güzel insan Atatürk Kültür Merkezi'ne hizmet verdi. Bizimle beraber oldu. Topluma birçok güzel katkılarda bulundular. Atatürk Kültür Merkezi'nin daha önceden biraz yüksek. Daha önceden şu anda yaptığımız gibi eğitim projeleri vardı. Çocuklarımıza güzel dersler verildi. Bugün burada Çiğdem Hanım, Adnan Bey var. Onun gibi niceleri. Diğer başka milli günlerde yapılan organizeler, ne bileyim herkesin zamanını harcayıp çok güzel katkılarda bulunması bugünlere bizi getirdi. 25. yılımızı kutlayacağız. Pastamızı keseceğiz ama pastamızı keserken eski başkanlarımızı onur etmek istiyoruz. Görhan, arkadaşlarımız plaketleri hazırlıyorlar. Ben buradan elime verilen bir Fevzi abiden rica ettim bana bir liste çıkarmasını. Sağ olsun. Arşivlerimize baktık biz. Bazıları var, bazıları yok ama şöyle bir sıralama yaptık biz. Umarım bu sıralama zaman aşımına göre, zaman geçişine göre güzel bir sıralama, doğru bir sıralama olacak. Tahmin ettiğimize göre. Kurucu başkanımız olan Cihan Nur Dökümcü bugün aramızda değil, Allah'ın rahmetine kavuştu. Kendisi çok değerli bir büyüğümüzdü. Atatürk koşularına yaptı. Atatürk Kültür Merkezi'ne çok büyük katkıları bulundu. Onunla beraber kurucu başkanın yanında diğer kurucular zamanı geldikçe tekrar onlar da başkanlık yaptılar. Yani bayrağı bir yerden diğerine taşıdılar. Çok güzel işler başardılar ve bu işler gün geçtikçe daha da büyüyecek umarım. Elimizden geleni hepimiz yapıyoruz. Herkesin daha önceki büyüklerimizin yaptığı gibi. Onursal başkanımız, kurucu başkanımız Cihan Nur Dökümcü'nün plaketini almak için hanımı Gülsüm Dökümcü'yü sahneye davet ediyorum. Benim eski komşum, güzel insan Erdoğan Karaoğlu amcamız, abimiz, büyüğümüz. Bugün, Hakan sen çıkmıyorsun. Sen çıkacaksın, oğlu sensin. Gelin mi alsın? Tamam, aşağıda alsın. Erdoğan amca bugün nerede? Bodrum'da mı? Uzaklarda, yurt dışında geziyor. Ne güzel. Efendim? Kuşadası'nda. Çok güzel, ne güzel. Bahar da geliyor oraya. Gülsüm Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Lütfen sahnede kalın. Erdoğan amca hepimiz çok iyi biliyoruz, tanıyoruz. Kendisi çok güzel bir sima. Onun bugün burada olmadığı için oğlu Hakan Bey ve eşi Ayşe Hanım burada. Ayşe Hanım lütfen siz gelin. Hakan sahneye çıkmak korkuyor galiba. Stage fright değil mi? Ayşe Hanım teşekkür ederiz. Sağ olun. Şu anda sıralamada Bekir San beyefendi var. Bekir abiyi de ben şahsen çok iyi tanıyorum. Rahbarım dostum, çok güzel bir insan, çok güzel emeklere geçti. Hatta bu gece bize, çekilişimize bir Atatürk resmiyle getirdi. Bekir abi teşekkür ediyorum. Bekir San Bey. Sıradaki başkanımız, onursal başkanımız Adnan Fırat Bey. Adnan Bey ve Çiğdem Hanım'ın çok büyük katkıları oldu. Ben şahsen kendi gözümle gördüm. Hatta web sitemizin eğitim bölümünde Adnan Bey'in, Çiğdem Hanım'ın, Selahattin abinin, birçok insanın, çok güzel insanların, öğretmenlerimizin katkıları var. Adnan Bey, tebrik ederim, teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Nice yıllara. Doktor Gamze Sayram Hanım bugün telefon açtı, Gökhan Bey telefon açtı. Gamze Sayram Hanım da bize başkanlık yaptı Atatürk Kültür Merkezi'nden, fakat Bey küçük bir kaza geçirmiş. Bugün her şey yanlış gidiyor değil mi? Şimdi adamlar çalışıyor. Allah öyle demiyorlar, bir yangın çıktı bana diyelim diye. Hemen laf uzatmayalım, Gamze Hanım biraz rahatsızlanmış, geçmiş olsun, gelemeyecekler kendisi. Ardından bir sonraki başkanımız yine Allah'ın rahmetine kavuşmuş olan büyüğümüz. Ben kendini şahsen tanımak şerefinde bulunamadım ama kendi hakkında çok güzel şeyler duydum. Eşi Süheyla Hanım bugün aramızda. Kendisini şahsen çok iyi tanıyorum. Çok güzel bir insan. Saffet Bey'den çok güzel bahsedildi. Neler yaptığını gördük. Evinde kitaphanesini gördüm ben Saffet Bey'in. Çok güzel. Onun da çok büyük katkıları olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Süheyla Hanım'ı sahneye davet ediyoruz. Şöyle
isterseniz hastayı şöyle kenara çekeyim ben biraz. Bir kişiye daha çağıracağız. Şu anda ben başkan olmadan önce Atatürk Kültür Merkezi'ne girdiğimde bir güzel bir abimle tanıştım. Daha önceden biliyorduk da biz dükkanda, bakkalına fazla gidip gelmiyorduk. Hepimizin bildiği Fevzi abimiz, Fevzi Özdemir, Elif Market. Fevzi abi buyurun. Ben Fevzi abiden bir derneğin nasıl yürütülmesi gerektiğini, bir başkanın ne yapması gerektiğini, hatta bazen kulağım bile çek. Ömer, bak şunu şöyle söyleme, bunu böyle söyleme. Bak sen artık Atatürk Kültür Merkezi'ni temsil ediyorsun. Sen adam olmasın, küfredersin, küfür etmesini denince diyordu, bana hala da diyor. Saygımızı yerinde tutmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Büyüklerimizden örnek oldular bize, yol gösterdiler. Onların yaptıklarının üzerine katmaya çalışıyoruz. Okulumuz dediğim gibi bizim için çok önemli. Bakın burada arka tarafta beraber yaptırdık. Atatürk Kültür Merkezi Müsaade Türk Eğitim Derneği'nden Fatma Yücel ablamızla beraber 2014'ten beri Avustralya Türk Dili ve Kültürü Platformu diye bir platform kurduk. Orada okullarımızı bir araya getiriyoruz, öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz. Büyüklerimizin yaptığı daha önceki toplumu bir araya getirme aktivitelerini biz okullarla daha çok yapmaya çalışıyoruz. Bunda bir kısım başarılı oluyoruz. Bu başarımız gün geçtikçe biraz azalıyor. Bunun sebeplerini biliyoruz. Ama umarım açık açık burada söyleyeyim, Türkiye'de güzel bir rejim değişikliği olacak. Hepimiz bundan canı gönülden istiyoruz. Ben şahsen istiyorum. Atatürkçü günlere, medeni günlere geri dönmemiz lazım. Şu anda giden iktidardan düşmesi lazım. Ve bunun için de çalışacağız. Hangi partiye oy verirsek verelim, şunu unutmamamız lazım. Türkiye'nin kurucu partisi CHP'ye büyük bir destek verilmesi lazım. Burada daha biraz sonra Fevzi abi'den bir şeyler dinleyeceğiz bu törenden sonra. Onlar önemli. Burada sadece bizim birliğimiz ve dirliğimiz Atatürkçü olduğumuz için değil, Atatürk Cumhuriyeti'ni kurmak için görevlendirildiğimiz için var. Hepimiz bu görevle başına geldik, böyle vazife yaptık. Hepiniz bu şekilde vazife yapıyorsunuz. Aramızda birçok insanı görüyorum. Sonra Kıbrıs Sahnesi'nden, Alevi Kültür Merkezi'nden platforma çok büyük değerleri oluyor, katkıları oluyor. Hep beraber derneklerle bir araya çalışıyoruz. Dernekler kalkışsın istiyoruz. Alevi Kültür Merkezi'ne, Avustralya Alevi Kültür Merkezi'ne, Müsaade Türk Eğitim Derneği'ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Derneği'ne, Granville'de hepsine çok teşekkür ediyoruz. Türk Dayanışma Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Onlar da bizimle beraber oluyorlar zaman geldikçe. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Pastayı kesmek için neyle keseceğiz? Şeyimiz var. Peki. Ben sahneye benim sağ kolum olan, sol kolum olan Ülker arkadaşım ve Kadir arkadaşımı da çağırıyorum. Onların çok emeği geçti. Çok güzel insanlar. Bildiğiniz gibi bu işler böyle sadece başkanla olmuyor. Başkanın kadrosuyla oluyor. Ülker kardeşim, Kadir kardeşim çok emek sarf ediyorlar. Şermin, sen de gelmek ister misin? Sen de yönetim kurulundasın sahneye. Genç kızımız da gelsin lütfen. Yönetim kuruluna gençleri kattık. Mesela Şermin geldi, katıldı bize ama üniversiteye yeni başladı. Son zamanlarda katılamıyor. Ama biz ona yine de iyi ki varsın, iyi ki varsınız. Ben diyorum, ben değil, sizler kesin lütfen. Sizin emeğiniz oldu lütfen. Yok kızlar. Ya da isterseniz Onursal Başkan'ın eşine Gülsüm ablaya verelim. Hepimizin adına kesin. Olur mu? Buyurun. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Nice 25 yıllara Atatürk Kültür Merkezi isminde Atatürk olan Avustralya'daki tek kuruluş. Ve bunu ben her zaman söylüyorum, desteğe ihtiyacımız var, gençlere ihtiyacımız var. Biraz önce Sera Yılmaz hanımefendinin söylediği laflar çok güzeldi, çok önemliydi. Bakın, Türk kimliğini, Türklüğümüzü yeni nesillere aktaramadığımız zaman asimile olacağız. Ama biz asimile olmak istemiyoruz, biz entegre olmak istiyoruz. Bu güzel insanların yaptıkları da oydu. Avustralya toplumuna Türkler nasıl entegre olur? Biz buna çalışıyoruz. Biz asimile olmaktan korkup da kendi kapımıza çekilmiyoruz. Yeni gençlerimiz var, güzel çocuklarımız var. Ben her zaman söylüyorum, yıllarca başkan olmak istemiyorum. Top değil de bayrağı başkasına vermek istiyorum.
Ama bunun için Atatürk Kültür Merkezi'nin yönetim kurulunda gençlerin olması lazım. Gençlerin gelip bize katılması lazım, biz de onlara öğretelim. Böyle bir gece nasıl yapılır? Bayramlar nasıl yapılır? Okulumuz nasıl işletilir? Ben 180-90 yaşına gelince gelip Atatürk Kültür Merkezi'nin başkanı olmak istemiyorum. Yine yardım ederim. Sizler mesela hepinizin hanginize telefon atsam şöyle bir başım sıkıştı, dar oldu, bir şeye ihtiyacım var desem hepiniz yardım ediyorsunuz. Her zaman da yardım ediliyor. Bunu ben de yapacağım. Hepimiz yapacağız. Ama 50 sene, 100 sene sonra Atatürk isminin bu memleketten silinmemesi daha büyük olması lazım. Bunun için projelerimiz var. Bu projelere genç elemanlara ihtiyacımız var. Mesela bugün Sera dedi ki, ben dedim ki gel Atatürk Kültür Merkezi'ne katıl, yardım et. Seve seve yardım gelirim dedim. Çok teşekkür ederim sana. Bakın Sera önemli bir insan. Niye bugün çağırdık onu? Belediyemize encümen adası oldu. Bir belediye. Şimdi bu güzel insan bir adım attı. Onun ilerisini getirip milletvekilleri çıkarmamız lazım. Bugün buraya gelen çok kültürlü bakanı, ne bileyim. Mesela aramızda bulunan Steve arkadaşımız da. Bir yabancı bir ülkeden gelen bir ailenin çocuğu ama bu ülkeye entegre olmuş, asimile olmamışlar. Hem kendi kültürünü seviyor, hem kendi kimliğini seviyor, ama Avusturya olmayı seviyor. Ve bunun için çalışıyor. Steve, I'm talking about you, not behind you. And I'm commenting, I'm just saying how good a person you are as your own national background, where you come from, you're knowing where you are, who you've been, where your parents been, and how you're contributing to Australia. As an Australian, I don't even know where you're from originally, right? But I don't need to know that, because you're an Australian first and foremost. Your surname gives it away that you came from another country, your ancestors came from another country, but you embrace this country. That's what I'm saying. Our young children need to embrace this country with Atatürk's principles. We teach those in Atatürk School. Okulumuzu öğretiyoruz, web sitemizde var, her tarafta gösteriyoruz. İstiklal Marşımızı İngilizce öğretiyoruz çocuklarımıza. Andımızı İngilizce öğretiyoruz. Gençliğe hitabemizi tiyatro köprüden arkadaşlarımız, diğer okuldaki diğer güzel insanlarla beraber diktasyonla, müzikle, resimle bunlara eğitim vereceğiz. Ama bunu sadece toplum halinde birlikte yapabiliriz. Birlikte olmazsak yapamayız. Bu gece buranın dolup taşması lazım, taşmadı. Hadi, teşekkür ederim. Tamam. Fevzi abiye bir söz verdik. CHP hakkında bize güzel bir şeyler söyleyecek. Teşekkür ederim. Selam, teşekkür ederim. Yaşar, iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Buyurun oturun lütfen. Şimdi sizleri grup gelişimine bırakacağız. Can you please take the cake away and then serve it? Has anyone taken it first? Can you take it first? Good. Take it first. And we want me to sit here. Şimdi mikrofonu biz Şüphe Kadir Bey'e veriyorum. Evet, birbirinden böyle kıymetli misafirlerimize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bu güzel anlamlı gecede sizleri görmek gerçekten son derece mutlu olduğumu söyleyebilirim. Hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. O güzel konuşmaları yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkürler ediyorum. Her şeyi söylediler zaten bugünün hakkında. Öncelikle Ömer'i bir alkışlamanızı istiyorum. Bütün gecelerin, bütün yükün onun omuzlarında diyebilirim. Gördüğüm kadarıyla ona sizlerin karşısında teşekkür ediyorum. Vallahi Allah kolaylık versin. Çünkü öyle bir şey ki milletimiz öyle bir dağılmış ki bir araya getirebilmek çok zor. Bugün burada bence bu gece dolu olması lazım. Yer kalmaması lazım. Ama sizlere teşekkür ederim çünkü siz de eksik olmayın bu geceyi doldurdunuz. Sağ olun. Evet. Şimdi herkes tempo istiyor. Bugün ağlamında
İşte öyle. Valla sesler öyle kötü olduğu zaman ben bile sevmiyorum. Bırakın sizleri. Evet. Ya böyle birkaç tane güzel tango, dans yapalım. Vallahi. İsterim bütün çiftlerimizi şöyle dans alalım. Sonra oynayalım, olaylar çekelim. Evet.
Çekilişten sonra beklerseniz tabii programımız var devam edecek. Baba çalışıyor bugün, dur. Adasından bir hem yediğimiz içtiğimiz. Arkadaşımız Çetin Kazan yaptı. 1,5 sene kadar önce değil mi Çetinciğim? Emin misin sen saniye? Ya sen niye geldin? Lütfen benim cümlemi tutsan benim. Ben ara tutalım çünkü düşmesin bir. Çetin bunu çok güzel özenerek yaptı. Çarko değil mi Çetin? Biraz sen anlatıyorsun. Merhaba arkadaşlar. Ben birçok Atatürk resmi yaptım. Ve her yaptığım Atatürk resminde de Atatürk'ü yeniden öğrendim. Ve şu anda ülkemizin Atatürk'e çok acil derecede ihtiyacı var. Umarım ki bu seçimlerde rejim değişir ve Atatürk gibi biri gelir. Bu resmi de ben Karakala'ya yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu resmi option olarak açık arttırmayla satmak istiyoruz. Ondan sonra Çetin lütfen yardımını tutun. Düşmesin hem senin şey. Çetin bu Karakale çalışmasını yaptığı gibi çerçevelemesini de kendisi yaptı. Hepsinin parasını kendisi verdi. Atatürk Kültür Merkezi'ne yardım olsun diye. Atatürk Kültür Merkezi bir çok amacı gütmeyen bir kuruluş ve aynı zamanda bir çevreti statüsü de var. Kazandığımız paranın, aldığımız paranın hepsi tekrar topluma geri dönüyor. Okulumuza dönüyor, öğrencilerimize dönüyor. Hiçbir şekilde para herhangi bir şey kimsenin şahsın cebine girmiyor. Her şeyin, her semtinde sorumluluğunu veriyoruz. Genel kurumlarda, maddi denetlemelerde bunu gösteriyoruz. Bu güzel resmi ben açık arttırma yapmak istiyorum. Ama bu projektörler açtı, şimdi sahneye göremiyorum, patronları göremiyoruz düzgün. İsterseniz açık arttırmaya ben başlayayım. Bu resim benim evimde 1,5 seneden beri duruyor zaten. Ben bunu çok seviyorum. Ben diyorum ki 500 var benim ben bu resim. Benden 500 var bu resim. İsterseniz gelip yakından görebilirsiniz. Çok güzel bir resim, çok şahane bir şey. Çok özel. 600 veren bir arkadaşımız var, 6 arkadaşımız 600 var veriyor. Yok böyle şey değil, öyle başlayalım, şey değil. Başka vermek isteyen? Fazla göremiyorum. Kızlar görebiliyor musunuz? Altan 600 dedi. Arkadaşımız bir tanesi 700 dolar diyor. Kadir. Kadir 700 dolar diyor. Artıran var mı? Benden 750. Altan ne diyor? 800 diyor Altan. Altan 800 diyor. Buraya şimdi çekişmeye gidecek. Işıklardan çok kötü. Her zaman benden 850. Ben de 850 diyorum. Biz neredekiyiz? Boş kalacak çünkü. Elemiyor. Gerçekten bakın isterseniz yine yakından bakın. Çok şahane bir şey. Kim bilir ne kadar zaman ulaştığını çekip. Bir ay ulaşmış. 900 veriyor. Eyvah Kadir 900 verdi.
950 daha veriyorum ben o zaman. Benden 950. Bende kaldı. Kalibrede mi kalıyor? Tamam, bende kaldı 950 var. Teşekkür ediyorum. On the mic. If your ticket's called, you come up and you pick an envelope that we've just put on here, and the envelope will tell you what prize you've won, and all the prizes are at the back there. Okay, so that's including the return ticket to Turkey as well from Singapore. And then after we've done the raffle, we'll do the 2 tickets to return the lucky door prize. Okay, so we'd like to call Sarah Yilmaz for the first ticket. So everyone's raffle tickets are in here. So it's a green C68. Green C68. Yeşil C68.
and I think you're donating that back. So we've got the picture back, so we'll do another draw for the picture. Yep. Green C 16, yeşil C 16. Serious? Merdan Bey lütfen gelir misiniz saniye? Bu Türkiye uçuş bileti Atatürk Kültür Merkezi parasını veriyor. 2 kişilik. Bileti çekmeden önce kısaca bir şey konuşmak istiyorum. Saatimiz kaç? 11 olmuş. Merdan Bey okulumuzda müzik öğretiyor. Geçen seneden beri çok büyük emekleri geçti çocuklarımıza. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Merdan abi. Okulumuzun marşında Merdan Bey yazdı. Kendisi besteledi. Çok emek sarf ediyor. Sağ olsun, var olsun. Hastalanıyor, yine geliyor. Aramıza Ozi ablamızı kattık. Ozi ablamız da okulumuzda öğretmenlik yapacak. Hem müzik öğretecek, hem Türkçe öğretecek. Kadromuza dahil. Diğer iki öğretmenimiz Ayşe Hanım biraz önce aradı. Yüksel Hanım da gelemedi. Okulumuz yavaş yavaş büyüyor. Eğitim kadrosu da büyüyor. Merdan abiye, Ozi ablaya, Ayşe Hanım'a, Ülker'e, okulumuza emeği geçen Yüksel Hanım'a, Ayşe Hanım'a hepsine çok teşekkür ediyorum. Ozi abla lütfen çekelim biletimizi. Vakit operasyon siz alın. Bayanlar siz yapın lütfen. Ben sadece Merdan abiyi de çağırmak istedim. Görün, bilin diye. Merdan abinin Türk toplumuna çok büyük katkıları oldu. Yıllardan beri hala da oluyor. Çocuklarımız emeği bitmiyor. Sağ olasın abi, iyi ki varsın. Drum roll, please. Thank you. Table 25. Anyone on table 25? Yeah. 2. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi günlerde kullanın lütfen. Aslanlı Mustafa Kemal Bey'in çocuklar okulumuza yine katıldı. 3 tane pırlanta gibi çocuklar. Şimdi artık oyun oynayıp göbek atabiliriz. Grup gelişim lütfen. Hadi abi, buyurun. Sahne sizin abi. Can you please bring that table for us? Herkes hemen gitmesin, daha göbek atacağız.
Bana ne 4'te kalkacaksın sabah? O senin problemin. Hediyelerini al, gitme yok. Evet sevgili misafirlerim, şimdi halay tutalım hep beraber. Biliyorum burada halaycılar da var. Şöyle güzel bir halayla da bitirelim gecemizi.